Vнимание! Говорит Moskva. Говорит Moskva. Hepinize merhabalar. Şu an hayallerimin şehri olan Moskova'dayım. Ve ben bir ay boyunca burada kalacağım ve Moskova'nın her yerini gezeceğiz. Kızıl Meydan'daki ilk gideceğimiz yer Devlet Tarih Müzesi. Evet, şu an karşıda Aziz Vasili Katedrali'ni ve Kremlin Sarayı'nı görüyorsunuz ama oraya gitmeden önce şimdi sizinle beraber Devlet Tarih Müzesi'ne gideceğiz. Girişi burası. Şimdi yavaş yavaş Kremlin'e doğru gideceğiz. Ama öncesinde biraz dondurma yemem lazım. Şimdi burada da bir tane dondurmacıya geldik. Burada tüm dondurmaların fiyatı 200 ve 300 ruble arasında değişiyor. Bir tanesi var 350 ruble. Şimdi ben de birazdan sipariş edeceğim. Здравствуйте, я могу купить мороженое. Вы любите послаще или... Burada gördüğünüz bütün dondurmalar 300 ruble. Türkiye'deki hemen hemen Magnum'un benzeri diyebilirim. Этот, пожалуйста. В каком шоколаде? Может быть, белый. Хорошо. 300 рублей. Хорошо. Карта наличная. Наличный. Ve şimdi dondurmamız hazırlanıyor. Gerçekten de çok güzelmiş ha. Bu görmüş olduğunuz dondurmanın fiyatı 300 ruble. Большое спасибо. С легкой работы. Şimdi yavaş yavaş Kremlin Sarayı'na ve Aziz Vasili Katedrali'ne gideceğiz. Ama bunlardan önce Kızıl Meydan'a girişte bizi böyle bir kilise karşılıyor. Birazdan tam karşımızda Aziz Vasili Katedrali yer alacak. Ve daha sonra da Kremlin Sarayı'na doğru gideceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü hayallerimin şehrindeyim. Hayallerimin şehrindeyim. Meydanın hemen sol tarafında burada GUM AVM'yi görüyorsunuz. GUM AVM Rusya'nın ilk AVM'si. Bu arada Aziz Vasili Katedrali ile alakalı şunları söylemek istiyorum. Burası Kremlin Sarayı ile çok sık karıştırılıyor. Katedral ilk Rus çarı Korkunç İvan tarafından zaferleri kutlamak amacıyla yapıldı. Bu katedralde görmüş olduğunuz 8 tane kule Korkunç İvan döneminde kazanılan 8 tane zaferi temsil ediyor. Ve bir rivayete göre bu katedral İtalyan bir mimarın tasarımı. Daha sonra mimar böyle bir yapıyı tekrar yapmaması için gözleri kör ediliyor arkadaşlar. Böyle de ilginç bir rivayet var. Bu arada katedralin hemen sol tarafında ilginç bir yer var.
Şimdi orayı da göstermek istiyorum. Обзорная автобусная экскурсия по Москве. Присоединяйтесь на нашей группе. Белый, белоснежный автобус на платформе. Сейчас телеканал Москва 24. Под имя настроения приедете на коэффициент доверия. Уважаемые участники, представители гостя столицы приглашаем на увлекательный обзорный автобус по Москве. Поэтому наш шикарно желание в автобусе, он находится на парковке. Bu görmüş olduğunuz yapının adı nedir tam olarak bilmiyorum ama burası daha önce halka açık olarak infazların yapıldığı bir yerdi ve zamanla turistik bir mekan haline dönüştü. Новый Арбат. Перерешила Министерство обороны и наиболее заряженный столицы. Срочное и новое Обзорная автопоездка по Москве. Автобус на парковке. Сейчас телеканал Москва 24. Под имя настроения приедете на коэффициент Aziz Vasili Katedrali'nin hemen yan tarafında Kremlin Sarayı var. Şu anda gördüğünüz küp şeklindeki yapı da Lenin'in mozolesi. Ancak şu an Kremlin mezarlığı kapalı olduğu için yarın bu mezarlığı sizlere anlatacağım. Hepinize merhabalar. Kremlin mezarlığına geldik. Burada stabilizatörle çekim yapmama izin vermedikleri için yine bu videoyu elimle çekiyorum. Dolayısıyla videoda titremeler olacak. Bunun için hepinizden özür dilerim. Şimdi yavaş yavaş sizlerle birlikte buradaki mezarları ziyaret edeceğiz. Şu an Konstantin Chernenko'nun mezarını görüyorsunuz. Kendisi eski bir Sovyetler Birliği devlet başkanıdır. Hemen yanında Semen Budeni'nin mezarını görüyorsunuz. Kendisinin kim olduğunu ben de bilmiyorum. Videonun açıklama kısmına yazarım. Şimdi burada Türk tarihi içinde önemli olan birisi var. Onu da göstereceğim. Kliment Voroshilov. Voroshilov, Sovyetler Birliği'nin ilk mareşalidir. 1918 yılında Volgograd savunmasında Joseph Stalin ile arkadaş olmuştur. Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı sırasında askeri bilgisiyle savaşın taktik ve stratejisine katkıda bulunması için Ankara'ya gönderildi. Şu an ekranda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılı kutlamalarında Kliment Voroshilov'un Mustafa Kemal Atatürk ile olan fotoğrafını görüyorsunuz. 1933 yılında İzmir'i ziyaretinin anısına İzmir'de büyük bir caddeye Voroshilov Caddesi adı verildi. Voroshilov, İzmir'in fahri hemşerisidir. Voroshilov'un bir heykeli Taksim Cumhuriyet anıtında Atatürk'ün ardında yer alıyor. Voroshilov, 2. Dünya Savaşı'nda Leningrad savunmasını yaparak Nazilerin şehri ele geçirmesini engelledi. Bu büyük komutana ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Yaptıkları hem Rus hem de Türk halkının kalbinde daima hatırlanacaktır. Voroshilov'un hemen mezarının yan tarafında Andrei Zhdanov'un mezarını görüyorsunuz. Kendisinin kim olduğunu bilmiyorum ve yine açıklama kısmına yazacağım. Burada bilmediğim tüm kişileri açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Hemen devam ettiğimizde burada Mihail Frunze'nin mezarını görüyorsunuz. Bunun da kim olduğunu bilmiyorum. Açıklama kısmına yazacağım. Hepinizin merakla beklediği o kişiyi en sona bıraktım.
Yakov Sverdlov. Kim olduğunu yine bilmediğim bir kişi. Açıklama kısmına yazacağım. Burada Sovyetler Birliği'nin eski devlet başkanı olan Leonid Brejnev'in mezarını görüyorsunuz. Hemen yan tarafta Felix Dzerzhinski'nin mezarı var. Felix Dzerzhinski, Sovyetler Birliği'nin ilk istihbarat servisi olan ÇK'nın kurucusudur. Aynı zamanda ÇK'nın da ilk önderidir. Müsamaha göstermeyen sert tavırlarıyla dikkat çekmiş ve devrimci politikanın güçlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Hemen yan tarafta Yuri Andropov'un mezarını görüyorsunuz. Kendisi eski bir Sovyetler Birliği devlet başkanıdır. Hemen onun yan tarafında Mikhail Kalnin'in mezarı var. Mikhail Kalnin, Sovyet bir devlet adamı ve Joseph Stalin'in yakın çalışma arkadaşıdır. Ayrıca Kaliningrad şehrine onun adı verilmiştir. Kalnin'in yan tarafında herkesin tanıdığı bir isim olan Joseph Stalin'in mezarı var. Joseph Stalin, Sovyetler Birliği'nin ikinci devlet başkanıdır. Hakkında en çok eser yazılan kişidir. Onun döneminde Sovyetler Birliği endüstriyel ve askeri bir süper güce dönüşmüştür. Stalin'le alakalı ilginç bir şey daha var. Şu an birkaç yüzyıllık Rusya tarihini incelediğinizde kendisi Slav kökenli olmayıp da Rusya'yı yöneten ilk kişidir. Ayrıca hakkında en çok kitap yazılan kişidir. Burada da Mihail Suslov'un mezarını görüyorsunuz. Kendisinin kim olduğunu bilmiyorum. Yine yorumlara yazacağım. Arka tarafta da Kremlin mezarlığına gömülen küller var. Aynı zamanda Kremlin mezarlığına gömülen yabancı kişiler de var. Birazdan size onlara da göstereceğim. Yani külleri Kremlin duvarında olan yabancı kişiler de var. Burada Sergey Korolyov'un mezarını görüyorsunuz. Kendisi Sovyet roket mühendisidir. ABD ve SSCB arasında yaşanan uzay yarışı sırasında Sovyet uzay araçlarının baş tasarımcısıydı. Korolyov, Sovyet uzay programının kilit adamıydı ve güvenlik nedenleriyle hayatı boyunca onun adı kamuoyundan gizli tutuldu. Korolyov, Sputnik ve Vostok uzay araçlarının tasarımcısıdır. Korolyov tarafından 1960'larda geliştirilen Soyuz uzay aracı halen kullanılmakta. Şimdi burada da Yuri Gagarin'in mezarını görüyorsunuz. Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insandır ve bu başarısıyla uzay çağını başlattı. Yuri Gagarin'in uzaya uçtuğu ilk gün olan 12 Nisan günümüzde kozmonotluk günü olarak kutlanmaktadır. Yuri Gagarin, SSCB dahil birçok devletin en yüksek nişanının sahibi ve birçok yabancı şehrin fahri vatandaşıdır. 27 Mart 1968'de Yuri Gagarin eğitim uçuşu yaparken uçak kazasında öldü. Yuri Gagarin ölünce Sovyetler Birliği'nde devlet yası ilan edildi. Bu yas, SSCB tarihinde ilk kez devlet başkanı olmayan birisi için ilan edilen yastır. Burada Vladimir Komarov'un mezarını görüyorsunuz. Kendisi bir uzay uçuşu sırasında ölen ilk kozmonottur. İşte hepinizin merak ettiği o isim. Burası Vladimir Lenin'in mezarı. Kırmızı renkli granit, komünizmi, siyah kısım yası temsil etmekte. Mimar Alexey Chusev ölümsüzlük mesajını vermek için bu yapıda küp şeklini kullandı. Yalnız mauzolenin içinde fotoğraf çekmek, video çekmek kesinlikle yasak. Dolayısıyla size sadece dışarıyı gösterebilirim.
Şimdi burada da Mozole tribününü görüyorsunuz. Burası Sovyetler Birliği döneminde kutlamaların merkeziydi. Ekim Devrimi, 1 Mayıs ve 9 Mayıs kutlamalarında Sovyet liderleri, Politbüro üyeleri ve üst rütbeli subaylar buradan kutlamaları izleyip halkı selamlardı. Sovyet Politbürosu, Sovyetler Birliği Komünist Partisi içinde Sovyet hükümeti için politika üreten en üst yetkili kurumdu ve kararları kanun hükmündeydi. Lenin'in mozolesinin önden görünüşü de bu şekilde. Şimdi Kremlin mezarlığından çıktık. Orada size yabancılar mezarını da göstermek istiyordum ama oraya girişler yasaklanmış. Dolayısıyla gösteremedim. Şimdi de ola ki burada acıktığınızda size McDonald's'ı nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Kremlin'in hemen yakınında McDonald's var. Şimdi birazdan oraya gideceğiz. Kremlin'in hemen aşağı tarafında Vukosno i Tochka var. Birazdan size şimdi amblemini göstereceğim. Садись, я повезу. Şimdi Vukosno i Tochka isimli yere geldik. Evet. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar McDonald's. Yaptırımlardan dolayı sadece amblemi değişti. Lezzetinden veya kalitesinden herhangi bir ödün vermedi. Bunu burada belirtmek istiyorum. Yanında da çok güzel bir manzara var. Şimdi göstereceğim.